Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu yayınımızda sizlerle birlikte dünya devi özellikle Bank of America'nın yapmış olduğu seçimle ilgili tahmini ileteceğiz. Dolarla ilgili öyle bir tahmin geldi ki bunu da burada video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Videomuz içerisinde pariteye değinelim, dolar euro paritesine değinelim, doları yorumlayalım, altını yorumlayalım, gram altını yorumlayalım, gram gümüşü yorumlayalım, euro Türk lirasını yorumlayalım. Sterlin Türk lirasını yorumlayalım ve en önemlisi Bitcoin tarafında biliyorsunuz 35 bin dolar hedefimiz vardı. Bitcoin'i de gene bu video içerisinde yorumlayacağız. Bank of America'dan da dolar kuru ile ilgili 24 TL tahmini geldi. Bunu da gene video içerisindeki son dakika haberlerimiz ve ekonomi haberleri içerisinde sizlerle birlikte paylaşacağız sevgili dostlarım. Evet, ben videoya geçerken sizler de kanalıma bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olmamış şu an yayınımı seyreden tüm sevgili dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet edelim sevgili dostlarım. Evet, dolar Türk lirasıyla hemen başlayalım. Dolar Türk lirasında Bank of America'nın tahmini 24 TL civarına doğru dolar kurunun olması gereken reel bir değeri olduğunu Bank of America açıkladı. Şimdi neye dayanaraktan Bank of America bu seçimini açıkladı, bu kararını açıklamış? Buna da bir göz değinelim. Bank of America'nın olası seçimle ilgili arkadaşlar Sayın şu an Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda bilindik politikalarına devam etmesi ve bu politikalarını sürdürmesiyle birlikte arkadaşlar yine eskiye nazaran bu politikalarla birlikte Türk lirası tarafında hızlı bir değer kaybı beklentisi mevcut. Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ise arkadaşlar onlar daha ortodoks politikalara geçeceğinden dolayı burada da gene olması gereken Türk lirası değerinin arkadaşlar enflasyon değerleri altında olduğu için gene bir miktar dolar kurunda yukarı yönlü hareket beklentilerini Bank of America dile getirmiş. Yani seçimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanması veya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda dolar kurunda yukarı yönlü hareket beklentisini Bank of America dile getirmiş ve onlar açısından enflasyon bazlı olarak dolar kuruna baktığımız zaman reel efektif dolar kurunun olması gereken TL karşısındaki değerinin de 24 TL civarlarında olduğu Bank of America'nın tahminleri arasında yer almış. Bundan önce de biliyorsunuz Goldman Sachs'ın tahminleri vardı. Böylelikle 30 lira tahmini ve 24 lira tahmini yabancı ülke bankaları tarafından yapılmış oldu. Bizler gene teknik analiz bakımından dolar kuruna baktığımız zaman dolar kurundaki hala da ana hedef bölgemizin kısada 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru devam ettiğini görüyoruz. Bir hamle olarak Merkez Bankası tarafından yapıldığını düşündüğüm şuradaki mum hareketleri zayıf kaldı ve dolar kurunda 18.55 altında bir kapanış yaptırılamadı. Bizim için önemli olan seviye dolar kurunda muhtemelen gidecek seviyede 19 lira 50 kuruş rakamlarına doğru hızlı bir şekilde bu rakamlar görülecektir diye ben düşünüyorum sevgili dostlarım. O yüzden de dolar kurunda şimdilik elinde tutan yatırımcılar açısından da 19 lira 50 seviyesinin beklenilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Dolar kurunda agresif bir dönemin ve yukarı yönlü şok hareketlerin başlayabilmesi için ise arkadaşlar bu 19 lira 50 kuruş önemli bir seviye olacak. Çünkü aşağıda özellikle benim belirttiğim bir destek seviyesi vardı. Bu destek seviyesi biliyorsunuz 18 lira 80 kuruş civarından geçen alandı ve dolar kuru bu 18 lira 80 kuruş üzerine atmasıyla birlikte 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirecek şeklindeki yorumumuz vardı. Şimdi bu 19 lira 50 kuruş civarında Merkez Bankası tekrardan müdahil olabilir. O yüzden 19 lira 50 kuruş seviyesine dikkat diyoruz. Çünkü 19 lira 50 kuruş üzerinde dolardaki hareketler daha agresif bir şekilde devam edeceği için burada volatilite yükseleceğinden dolayı da sevgili dostlarım bir 21 liralara doğru atak başlatacak olan dolar kurunu engellemek isteyecek bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası burada gene defansif hareketlerine devam edecektir diye ben düşünüyorum. Benim nacizane fikirlerim de bu yönde. Altın tarafına baktığımız zaman hemen ons altın tarafına geçelim sizlerle birlikte. Ons altında yukarı yönlü hareketler şu an için sıkışmış durumda ve özellikle 1936 dolar seviyesi ons altında önemli bir seviye. Bu seviyeyi hala takipteyiz. Burası bizim önemli destek bölgemiz. Çünkü neden? Burası bizim için önemli bir destek bölgemiz. Burayı aşağı yönlü altının onsunda denemeler gerçekleşse de buradan alımlar geliyor. Ve biz 1936 dolar üzerinde kaldıkça şuradaki 2070 kısa vade hedefli deneme görebiliriz arkadaşlar. O yüzden 2070 dolar şimdilik 1936 dolar üzerinde kalındıkça
altının ons tarafında bizlerin kısa vadede takip edeceğimiz önemli bir seviye olacak. Tabii bunun için şartımız nedir? Bunu da unutmuyoruz. Mutlaka 1936 dolar sıkı takibimizde olacak. Bu destek çok önemli bir destek. Burada tutundukça yukarı yönlü hareketler hala da ons altın tarafında beklentilerimiz dahilinde. ABD tarafından gelen banka iflasları yakın takibimizde. İsviçre şu an için kurtarılmış bir durumda. Burada biliyorsunuz banka ortaklıklarıyla şimdilik buradaki süreç bir durdurulmuş durumda. Onun haricinde Deutsche Bank var Almanya tarafında. Orası da şimdilik durdurulmuş durumda. Ama ilerleyen günlerde buradaki krizlerinde tekrardan ilerleme olasılığı mevcut. Bu olasılıklarla birlikte de altın tarafında biliyorsunuz krizle beslenen altın tarafında hala daha tetikte olmakta fayda var. Yön şu an için trendin değiştiğini söylemek mümkün değil. Trend hala altında yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Gram altın bazlı altına baktığımız zaman gram altındaki son durum, hemen oraya da geçelim. Gram altında bizlerin özellikle sevgili dostlarım takip etmemiz gereken 1207 direnci olduğunu belirtmiştik. 1207 direnci gerçekten önemli bir direnç. Haftalık bazda ki bir dirençtir bu. Ve bu 1207 direnci üzerinde 2 hafta kapanış görebildik. Şimdi bu da bizi gram altın tarafının oldukça güçlü olduğunun sinyallerinin hala devam ettiğini gösteriyor. Özellikle şu alandaki fiyatlama, bakın ok işaretiyle gösterdiğim bölgedeki fiyatlama bizim için önemli olacak. Buradaki fiyatlama takibimizde. Buradaki alan da bizler için bir arkadaşlar 90 liralık yukarı yönlü hareketin daha devam edeceğinin sinyalini veriyor. Bu da bizler için altın tarafında ve gram altın tarafında özellikle ons bazlı ve dolar bazlı hareketlerin yukarı yönlü daha gideceği yönündeki beklentilerimizin de olmasından kaynaklı olaraktan benim buradaki tahminim gram altın seviyesinin de özellikle arkadaşlar bir 1300 denemesine gidebileceği yönünde. O yüzden şuradaki 1300 TL bizim için takip edeceğimiz bir seviye. Tabii bu seviyenin destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölgede 1180 TL civarından geçen alan. Buradaki destek çok önemli. Aşağıdan alım yapmış olan sevgili dostlarımız 1180 TL altında kapanışlar olursa bir miktar pozisyonlarında azaltmaya gidebilirler. Fakat 1180 TL üzerinde biz bir gram altın gördükçe 1300'lü rakamlara gitme olasılığımız, ons bazlı altın yükselişi beklentimiz ve dolar TL bazlı yukarı yönlü hareket beklentilerimizden kaynaklı olarak buradaki yükseliş de hala daha devam edebilir sevgili dostlarım. O yüzden sizlerin de dikkatli olmasında fayda var. Kısa vadede gene 1936 ile 1970 dolar, 2000 dolar arasında sıkışmış altının onsunu takipte kalacağız. Bakalım ilerleyen günlerde durum ne gösterecek? Fakat şimdilik bakıldığı zaman durumun ve yönün yukarı yönlü devam ettiğini sizlerle birlikte görüyoruz sevgili dostlarım. Hemen Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin'de de benim için önemli olan bir seviye 28 bin dolar seviyesi. Bu 28 bin dolar benim için neden önemli? Çünkü Bitcoin tarafında 28 bin doların arkadaşlar üzerinde kalınmalar şuradaki hareketin, benim beklentim olan sizlerle birlikte çizdiğimiz hareketin zaten görüyorsunuz hafif yukarı doğru eğilmesine sebep oldu. Yani trendin yönü artık yukarı yönlü gelişmeye başladı. O yüzden 28 bin dolar üzerinde Bitcoin'deki her hareketin 35 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketi devam edeceği yönündeki beklentilerim mevcut. O yüzden hala da bu seviyemi koruyorum. İlk beklentim 28 bin dolardı ve 28 bin doları noktasal olarak Bitcoin tarafında gördük. Şimdi 28 bin dolar gerçekten önemli bir seviye. Aşağıdaki bir önemli kritik bölgemizde 26.400 desteği. 26.400 bin dolar arasında Bitcoin'de hareketler, 28 bin dolar üzerindeki kalıcılık buradaki hareketlerin agresifleşmesi ve 35 bin dolara doğru Bitcoin'i yukarı yönlü tetikleyici hareketi başlatabilir. O yüzden benim için Bitcoin'de 28 bin dolar seviyesi gerçekten önemli bir seviye. Sterlin tarafında geçtiğimiz zaman hemen sterlin tarafına da bakalım. Sterlindeki son durum. Sterlinde özellikle 23.63 bizim için önemliydi sevgili dostlarım. Şu an itibariyle baktığımızda 23.63 üzerinde hareketlerin sterlin tarafında görülüyor ve bu hareketleri dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Burada da ana hedef bölgemiz kısada 23.60'tı ve bunu bizi takip eden sterlin dostlarımız da noktasal olarak buradaki tahminimizi yerine getirmiş olduk. Şimdi kısada bu 23.63 gerçekten önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. 23.63 desteğini takip edeceğiz. 23 lira 63 kuruş seviyesi üzerinde tutunmasını devam ettirebilir ise arkadaşlar sterlin paritesi,
O zaman sizlerle birlikte bizler de yukarı yönlü hareketlerde haftalık bazda açtığımız zaman sterlinde 24 TL'ye doğru bir yukarı yönlü hareket beklentimiz dahiline girecek ve sterlinde yön olarak 24 TL ve üzerini denemeye çalışan bir sterlin takip edeceğiz sevgili dostlarım. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'daki hareketlerin de sterlin bazlı olarak gene yukarı yönlü hareketin devam ettireceği. Burada bir hususa değinmek istiyorum. Özellikle sizlerle birlikte tahmin ettiğimiz gibi 20.04 seviyesi bir alım bölgesiydi ve bu alım bölgesinden noktasal olarak geriye döndük ve ilk etapta 21 lira 08 kuruş bölgesini bu Euro Türk Lirası tarafında test edeceğiz sevgili dostlarım. Şimdilik odaklanmamız gereken bölge 21.08 bölgesi. Fakat burada da gene bakın şu alan çok önemliydi ve bu alan üzerinde fiyatlamanın sertleşeceği 21.08 üzerinde ise arkadaşlar daha agresif yukarı yönlü hareketli bir euro sizlerle birlikte takip edebiliriz ve 22 TL'lerin hızlı bir şekilde görülme olasılığı da Euro Türk Lirası'nda gerçekleşebilir. O yüzden sizler de dikkatli olun derim sevgili dostlarım. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüşte de güzel yukarı yönlü hareketler izliyoruz. 23 şu an 23.70 dolar seviyesinde bir gümüş ons sizlerle birlikte izliyoruz. Bakın gümüşün onsunda şu alanı sizlerle birlikte belirleyelim hemen çünkü önemli olacak. Buradaki üçgen içerisindeki hareket tamam mı devam mı hareketi olacak. 24.50 24.40 önemli bir seviye olacak arkadaşlar. 24.40'ı yakinen takip edeceğiz. Çünkü 24.40 bakın neden önemli gümüş takip eden sevgili dostlarımız için? Buradaki alanın yukarı yönlü kırılması demek bizim sizlerle birlikte takip ettiğimiz şuradaki alanın çalışması anlamını taşıyacak. Yani bu alan içerisindeki önemli seviye neresiydi? 24 lira 24 dolar 40 kuruş seviyesi. Bunun yukarı taşınması demek bakın 17.24. Burada bir 7 dolarlık marj var. Bu 24.40'ın 40 seviyesinin yukarı kırılması demek bizleri bir anda arkadaşlar 27 dolar 50 sent civarına doğru yukarı sert hareketlerin tekrar yaşanması olasılığını beraberinde getirecek. Uzun zamandır kırılamayan buradaki haftalıktaki direncin de kırılması anlamı taşıyacak. Yani gümüş yatırımcıları 24.40'a odaklansın. Özellikle 24.40'a odaklansın. Çünkü buranın kırılması demek eğer ki kırabilirse burayı gümüşün onsu yukarı yönlü hareketler gerçekten sert bir şekilde devam edecektir. Ben de zaten sizlerle birlikte buradaki oluşumu takip ediyorum. Gümüşün gram tarafında TL bazlı gümüş tarafına da baktığımız zaman özellikle 14 lira 10 kuruş seviyesindeki destek çok önemli demiştik. Ve 14 lira 40 kuruş desteğini yukarı yönlü kırdık. Buradaki olay bizler için şimdi nereye gidecek arkadaşlar? 15 lira 15 kuruş. Burada bir direnç bölgemiz var. Gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız buraya odaklansınlar. Çünkü Çin ekonomisinin açıldığını söyledik. Burada artık hızlı bir hareketler yukarı yönlü görülebilir. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler dolar bazlı cari açıktan kaynaklı olan gelişmeler biliyorsunuz hep gram tarafına yansıyacak. Yani gram altın olsun gram gümüş tarafına daha etkili bir şekilde yansıyacak. Ben buradaki 16 lira seviyesi hala da görülmüş değil. Beklentim dahilindeki kısa vade hedef bölgem burasıydı. 12 lira 70 kuruş en alttaki alım bölgesi olabilecek alanı en son belirttiğimiz zaman bu alan üzerindeki hareketlerde ve alımlarda bulunan sevgili dostlarımızın da şu an için önemli seviyede kar elde ettiklerini görüyorum ve bu durumda beni gerçekten mutlu ediyor sevgili dostlarım. Şu ana kadar yanılmadık. Bazı arkadaşlar yanıldık mı diye soruyorlar. Şu ana kadar yanılmış değiliz. Bütün analizlerimiz noktasal olarak çalışıyor ve devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler hala da beklentilerimiz dahilindedir. Ve bu beklentilerimiz dahilinde de güncel haftalık olarak gene son dakika haberleri, ekonomi haberleri, Türkiye ekonomisi ve dünyadan gelen haberlerle birlikte teknik analizlerimizi ve grafik çalışmalarımızı sizlerle birlikte devam ettiriyoruz. Evet, konuyu da fazla uzatmayalım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.